Evet arkadaşlar, fonksiyonlar dersiyle devam ediyoruz. Fonksiyonlar klasörünü oluşturdum. Altına da bir tane main go koydum. Ve içerine klasik package main ve function main olarak kodlarımı yazmış bulunuyorum. Şimdi ilk fonksiyonumuzu oluşturarak başlayalım. Fonksiyonlar func anahtar sözcüğü ile başlardı. Böyle ilk fonksiyonumuzu yazalım. Ve ardından fonksiyona vereceğimiz isim artık ne vermek istiyorsak, ki şu anda klasik bir örnek olarak selamlama yapalım. İşte greet diyelim ve sonrasında parantez açıyoruz. Ardından parantezlerin sonuna süslü parantezlerimizi açarak böyle fonksiyonumuzu oluşturmuş oluyoruz. Burada süslü parantezlerin, yani bu fonksiyon çağrıldığı zaman süslü parantezlerin arasında ne yazarsa o işlemi yapar arkadaşlar. Mesela burada ne yapalım biz? Yine şey yapalım. fmt ile println merhaba Sercan desin. Ve daha sonra main'in içerisinde greet fonksiyonunu çağırıyorum. Sonra da şöyle alttan terminalimi yukarı doğru çekeyim. cd deyip fonksiyonların içerisine girelim. Ve go run main. Go dosyamızı çalıştıralım. Fonksiyonumuzu şöyle main go'nun içerisine çağırdığımız için bizim de ilk her zaman hangi fonksiyonumuz çalışırdı? Main fonksiyonu çalışırdı. Main fonksiyonu çalıştığı zaman içerisinde de greet fonksiyonunu çağırdık. Bunun içerisinde merhaba Sercan olarak bir mesajımız bulunuyor. Şimdi eğer ki bu greet fonksiyonumuz bir parametre alabilirdi. Alsaydı şöyle diyelim, name diyelim, string. String türünde bir parametre alsın ad olarak. Bu Sercan kısmını siliyorum ve ardından bir virgül koyup name parametresini buraya yerleştiriyorum. Yani greet fonksiyonuna gelen name, string olarak gelen name'i içeride dinamik olarak kullanmış olduk. Peki burada artık Alin yazalım şöyle. String istediği için çift tırnaklarımı açtım ve içerisine parametremi gönderdim. Ardından tekrardan main go dosyamı çalıştırıyorum. Merhaba Alin olarak benim için yazmış oldu. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki bakın bir boşluğu silelim. Bir yakınlık, bir uzaklık geldi bana. Evet, bakın şöyle boşluğu da almış olduk, fazla boşluğumuzu. Şimdi gelelim bir başka fonksiyona. Çoklu dönüş değerli fonksiyon örneği gösterelim. Çoklu dönüş yapabildiğimiz ve aynı zamanda şöyle bir yapalım görelim daha doğrusu. Function divide diyorum, bölme anlamına geliyor. Burada iki tane parametre alsın. Birisi sayının kendisi, birisi de bölen. A sayı olsun, B de bölen sayı olsun. Ve bu ikisinin de türü float 64 olsun. Virgüllü değerler gönderebiliyor olalım. Burada A virgül B deyip float 64 deyince A da float 64, B de float 64 demiş oluyoruz arkadaşlar. Ardından bir boşluk bırakıyorum. Benim bu oluşturmuş olduğum fonksiyon geriye ne gönderebilir? Ya işlemin başarılı olur, bana float 64 türünde bir cevap verir, ya da işlem sırasında bir hata olur. Ben buna bir hata dönebilirim diyorum. Tabii ki bunu demek zorunda değiliz. Yani iki tane illa her seferinde cevap dönmek zorunda değiliz ki, gördüğünüz gibi burada bir cevap bile dönmedik. Sadece işlem yapmıştık. Ama bazen de hani fonksiyonlarımızda biz geri dönüş değerleri veririz. Ve bu bizim için buradaki geri dönüş değerlerimiz neymiş? Ya float 64 dönecekmiş. Birinci cevap. Yani iki tane cevap dönüyor. Birincisi float 64 oluyor. Diğeri ise error. Yani bir hata oluşursa bunu verecek. Hemen içerisine geldim. Bir condition yazalım. If yazalım. Ve diyelim ki eğer b eşit sıfırsa. B'nin sıfıra eşit olması ne demek arkadaşlar? Bu demek ki hani ben herhangi bir sayı sıfıra bölünebilir mi? Bölünemez. Bölünemeyeceği için ben burada bir hata fırlatmak istiyorum. Return diyorum. Ne dönecektik ilk başta? Float 64. Benim burada bir hata oluştuğuna göre e, sıfır değerini dönerim orada. Çünkü niye? Yani bu sonuç, ben burada bir bölme işlemi yapabildim mi? Sıfıra bölünmeyeceği için bir bölme işlemi yapamadım. Yapamadığım için burada diyorum ki sıfır ve burada ardından da bir hata dönmem gerekiyor. Bu hatayı döneceğim bölümde işte ister fmt nokta error f deyip şöyle bir hata yazabiliriz. İşte bölme hatası deyip sıfıra bölünemez diyebiliriz. Hatta şöyle bir satırı çoğaltayım. Şunu da bir yorum satırını alayım. Böyle bir kullanımımız olabilir üstteki gibi. Ya da
error böyle yazamadık doğrusunu. Şeklinde bunu da yazmış olayım. Ama sanırım burada bir yanlışlık yaptık ki hata veriyor. Şurası şöyle olacak sanırım. Errors'a şu sınıfı kullan. Paketi daha doğrusu sınıf hep diyorum. Her dilden aklımda kaldığı için. Errors nokta add miydi? Errors nokta new ya da add gibi bir şey kullanıyorduk diye hatırlıyorum. Hmm, bir bakayım. Yani errors nokta new diye aklımda nedense kaldı ama çok da emin olamadım. Yani new evet doğruymuş aslında. Ama new'in n'si büyük olması gerekiyor. Şöyle hata fırlatabiliyoruz. Burada da Errors diye bir paketimiz var. Bu paketi genelde hata işte fırlatmak için kullandığımız bir paket. Hatta içerisine baksaydık acaba Niv'i görebilecek miydik? Bakalım. Join'imiz var. Yani vardır tabii ki içerisinde illa görürüz ama şu an devam edelim. Biz dersimizi bölmeyelim. Ya yukarıdaki BFMP error F ile hatayı eğer bastıracaksak tabii ki de hata mesajını verebiliriz. Ya da bir hata fırlatmak için de yeni bir hata deyip error sınıfı errors paketi içerisinden kullanım yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir buna bir örnek yapalım. Şöyle divide dedik. Burada bir divide'i çağırdık mı? Hayır. Şöyle result diyelim. Bir sonuç yani alacağız. Bu bizim sonucumuz. Bu da bizim hatamızdı. Result virgül err diyorum ki bu genel kullanım böyledir arkadaşlar. Bu tanımlamalar Golang'de bu şekilde yapılıyor. Ardından diyorum ki divide fonksiyonunu çağır. Divide fonksiyonu ne diyor bana diyor. Önce bir a float değeri vermelisin. Mesela 5.5 diyelim. Ve virgül koyuyorum. Bir b değeri istiyor. Buna da 0 veriyorum. Normalde 0 olduğu zaman ne yapacaktı bize? Bir hata fırlatacaktı. Bakın burada bir hatanın olmadığı durumda kodu yazmayı unutmuşuz. Orayı hemen unutmadan düzeltelim. Eğer ki return diyelim. Eğer hata yoksa ne yapacaktı? A bölü B yapacaktı. Ve virgül diyorum nil. Nil demek de boş. Geriye dönder anlamına geliyor. 5,5 diye bir değer 5.5 diye bir değişken yani değer gönderdik içeriye ve 0 gönderdik. Böyle bir durum olduğu zaman biz hata dönmesini bekliyoruz. Bu sebeple diyorum ki bir kontrol yapmamız gerekiyor. ERR olarak belirlediğimiz değişken boş değilse ne demek? Hata var demek. O zaman fmt nokta print elen ile diyorum ki ERR'yi bas. Çünkü biliyorum ki içerisinde bir mesaj yolladım. Bu hatayı direkt basıyorum. Eğer bir sorun yoksa else durumunda ise fmt nokta yine print elen ile fmt'yi yanlış mı yazdık? Else'de burada mı yanlışlık var? Şurada bakın arada bir benim böyle e, boşluk bıraktığımda sorun oluyor. Normalde bir sorun yok ama o an artık neye basıyorsam bir sorun oluyor. Sizlerde de benzer hata olabilir. Dikkat edin. fmt.println'in içerisine de şöyle bölüm diyelim. Bölümün sonucunu versin. Virgül result. Şöyle de result'ımızı bir basalım. Print selamlama fonksiyonunu kapattım. Ardından çalıştırıyorum. Bakın merhaba halinden sonra bölme hatası sıfıra bölünemez dedi. Çünkü biz sıfır değeri yollamıştık. Peki sıfır yerine şöyle bir 2 değeri yollayalım. Bizim için 2.75'i verdi. Bunu 2 tam sayı olarak görünebilir ama karşılarken float olarak karşıladığı için 2.0 olarak bunu algılayıp işlemlerine devam ediyor arkadaşlar. Bunu yaparken. Bir başka fonksiyon daha yazalım. İsimlendirmeli fonksiyonları yazabiliriz. İsimlendirilmiş fonksiyonları. Şimdi burada bir ne yapalım? Alan hesaplama yapabiliriz ama ne olsun? Dikdörtgen alan mı olsun? Dikdörtgen. Ya da alan hesaplama diyelim. Yani şöyle bir fonksiyon hesap koyuyorum. Rectangle araya diyelim.
Ve ardından bu parametre olarak width yani genişlik alıyor olsun. Ve height alıyor olsun, yükseklik. Ve bu iki değerde yine float bizim için 64 türünde olsun. Ardından geri dönüş tipimizi vermek için şöyle bir parantez açıyorum. Araya diyorum ve float 64 diyorum. Şu anda yaptığımız şekilde ben diyorum ki sana bir alan geri döneceğim. Ve bu döneceğim alanda float 64 olacak. Ben buraya bunu yazdığım anda sanki fonksiyonumun içerisinde bir değişken tanımlamışım gibi araya diye bir değişken şu anda tanımlı ama bir karşılığı yok. Yani bir değeri yok, value'su yok. Bu adımda ise geliyorum araya deyip eşittir diyorum. Bakın normal tanımlarken ne yapardık? Şöyle iki nokta eşittir şeklinde kullanırdık. Ya da işte var, float deyip değişkenimizi tanımlardık. Ama şu an burada değişken zaten tanımlanmış oluyor. Tanımlandıktan sonra ben burada artık direkt eşitlik verebiliyorum. Sanki içerisini güncelliyormuşum gibi. Ve diyorum ki genişlikle height'ı çarp. Yani genişlik ve yüksekliği çarpsın. Ve alan hesaplamış olsun. Ardından da altına return koyuyorum. Burada ben return dediğim zaman bu alanı otomatik olarak dönüyor. Ve bu sayede biz arayayı geriye dönmüş oluyoruz. Ve burada da isimlendirilmiş fonksiyon dedim ya az önce bunu. Hatta şuraya da bir yazalım şöyle. İsimlendirilmiş fonksiyon. Geri dönüş tipini biz bu adımda isimlendirmiş oluyoruz. Hangi isim? Araya diyerek isimlendirmiş oluyoruz. Şunu söylemekte fayda var. Diyelim ki ben buraya araya Lat 64 demeseydim bile, diyelim ben bunu hiç koymasaydım bile burası normalde araya geri dönecekti. Yani şuraya bakın şöyle normal demin dedim mi? Tanımlarken şöyle tanımlardık. Hatırlarsanız. Bunu demeseydik bile aslında doğru bir şekilde sonucunu alabilirdik. Fakat biz bunu niye yapıyoruz? Herhangi bir fonksiyonun içerisinde sizler bir sürü işlem yapabilirsiniz. Ve bu işlemlerin arasında bu fonksiyonun geri dönmesi istediğiniz bir değer vardır. Bir değişken vardır. Bu değişkeni de baştan isimlendirirsiniz ki bu değişken üzerinden ben bunu geri döneyim. O sayede bu değişkeni geri döndürebiliyorsun. Bu da Go'da çok güzel bir avantaj sağlıyor geliştirme yaparken. Ve kodun bir yandan da okunabilirliğini arttırıyor. Niye? Çünkü siz biliyorsunuz ki daha fonksiyonu okurken demek ki içeride araya diye bir değişken var. Artık bu fonksiyon çok uzun olabilir aşağıya doğru. Demek ki biz buradan bu arayayı geri döndürecekmişiz. Kodu okurken artık bu düşünceyle okumaya başlıyorsunuz. O sayede sizin için burada bir hız kazandırmış oluyor. Gelelim artık şu bir arayamızı çalıştırmaya gelelim. Şöyle rectangle araya fonksiyonu çağırdım. 4.0 diyelim. Aslında 4 de destek olur da 5.0 diyelim. Yani çünkü külat olarak değerlendirdiğim için ben 4 de yollasam 4.0 da yollasam ikisini de kabul edecek. Bunun sonucunu da bize geri gönderecek. Tabii bunda bir değişken alalım. Araya diyelim. Yani burada buna alan da diyebilirdim. İlla araya dememin bir anlamı yok bu arada. O yüzden alan diyeyim ki hani aklınızda ister istemez sanki illaki bir araya yazmak gerekiyormuş gibi bir algı oluşmasın. Bu da dikdörtgen alanı diyerek şöyle alanı bastıralım. Main go'yu çağırdım. Dikdörtgenin alanı 20 lira. 4 ile 5'i çarptı ve bize sonuç olarak geriye döndü. Return'in yanında bir şey yazmadığımıza bir daha bir dikkat çekiyorum. Mesela örneğin return 2 deseydim ben burada ne olacaktı? Doğrudan 2 değerini verecekti. Ben burada isimlendirsem bile return'in yanında ne yazarsam onu bize geri gönderiyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ancak herhangi bir şey yazmadığımızda isimlendirmiş olduğumuz geri dönüşü yapacaktır. Böyle bir clearlayalım. Ardından bir fonksiyon daha tanımlayarak devam edelim. Yani anonim fonksiyon örneği yapalım bir tane. Şöyle bir not olarak yazayım. Anonim fonksiyon tanımlama. Bank anahtar sözcüğünü kullanarak mı? Yok pardon. Anonim dedik zaten, özür dilerim. Var'la bir değişken tanımlıyormuşuz gibi yani buradan değişken tanımlamış oluyoruz bu arada. Bir değişken tanımlıyorum. Örneğin işte çoklu bir parametre alacağı için multiply diyelim mesela buna biz. Multiply eşittir dedim. Bu eşittirden sonra tabii şunu düzgün yazsaydık daha iyi olurdu. Buna eşittir dedikten sonra func anahtar sözcüğünü kullanıyorum. Daha sonra parantezimi açıyorum. İçerisine a virgül b integer türünde değişkenler alsın.
ve dönüş değeri integer olsun. Integer'e geri döneceğini söylüyorum. Ve ardından fonksiyonumu açıyorum. Return, daha doğrusu parantezlerimi açıyorum. Return a yıldız b. Yani a ile b'nin çarpımından bize geriye bir değer döndürüyor olsun. Bunu çağırırken de hemen şurada bir çağıralım. Ee, ne diyelim? Anonim diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu anonime de aşağıdaki multiply şeklinde fonksiyonu çağırıyorum. Ve içerisine 5,6 diyorum. 2 tane değer gönderdim. Ve fmt.println'le tekrardan bu sonucu basalım. Anonim sonuç diyelim. Ve anonimi basıyorum. Ve dikkat ettiyseniz ismi anonim dedik. Multiply pardon. İsmi multiply ismini vermiştik burada. Diğerlerinde bakın func'dan sonra şurada bir fonksiyona bir isimlendirme yapıyorduk. Ama anonim olduğunda değişken olarak şöyle tanımlama yapıyoruz. Değişkenden sonra eşittir diyerek bir fonksiyon tanımlaması yapıyoruz. Artık bu fonksiyon anonim oluyor. Anonim olmasının sebebi de bu multiply ismiyle beraber kullanılmasından geliyor arkadaşlar. Şöyle bir de çalıştırarak sonucumuzu görmeye çalışalım. Anonim sonuç 30 olarak görmüş olduk. Şimdi burada bir hassas 2 tane konumuz var. Bunlar normalde ayrı ders olarak da işleniyor. Geçmişte Laravel dersleri sırasında ben bunları da oralarda ayrı dersler halinde işlemiştim. Gerekirse yine ayrı dersler şeklinde de işleriz arkadaşlar. Şimdi bu konumuz recursive fonksiyon. Recursive fonksiyon demek kendi kendine çağıran fonksiyonlar. Bunun eğer ki yazılımı geliştirirken farkındalığı olmazsa arkadaşlar inanın çok eksiğiniz oluyor. Çok daha fazla kod yazmak, kod tekrarına daha fazla girmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bunun farkındalığı olduğu zaman günümüzde zaten yapay zekalar da var. En azından dersiniz ki ya bak bu geliştirme sırasında recursive fonksiyon kullanarak şunu yapabilir miyiz gibi önerilerle en azından zihninizde kalmasına fayda var. O yüzden bunu kullanmanızı öneriyorum. Şimdi bu recursive fonksiyon örneğini de faktöriyel alan bir fonksiyon oluşturarak yapalım. Böyle faktöriyel diyorum. Faktöriyellerini alacağız. N diyelim ve integer türünde n adet artık kaçın faktöriyelini almak istiyorsak onu vereceğiz. Cevap olarak da yani return olarak da integer türünde cevap döneceğimiz için şuraya da integer olarak verdim. Ardından diyorum ki if n eşit eşit sıfırsa sıfırın faktöriyeli özel bir durum olduğundan dolayı eğer böyle bir durum olursa return 1 olarak dön diyorum. Ardından bir alta geliyorum. N çarpı bakın fonksiyonumuzun ismi neydi? Faktöriyel. O yüzden faktöriyel fonksiyonunu çağır diyorum. N eksi 1. Yani 1 eksilt ve bu fonksiyona gönder. 1 eksilt ve bu fonksiyona gönder. Normalde faktöriyel neydi arkadaşlar? Örneğin böyle bir yorum satırıyla altında yer verelim. 5 faktöriyel dediğimiz zaman şöyle 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde bunun bir sonucunu alıyorduk. Faktöriyelde. Bizim kodumuz ne yapıyor? Diyelim ben 5 faktöriyelle 5 diye bir değer gönderdim. 0 eşitliğini kontrol ediyor. Değilse aşağıya geliyor. N'nin yerine 5 koyuyor. Hemen altta da bir bunun örneğini yapalım şöyle. N'nin yerine 5'i koyuyor. Ardından çarpı diyor. Ve faktöriyelin içerisine ne gönderiyor? 4 gönderiyor. Şimdi bu 4 gönderdi. Şöyle işlemimizi devam ettiriyoruz gibi bir göster işareti yapalım. Ve sonrasında bir daha bu fonksiyonu 4 olduğu için şurası bir daha bu fonksiyonu çağırıyor. Bu fonksiyona geldiğinde 4 geliyor. 0 mı? Değil. 0 olmadığı için aşağıya geliyor. 4 çarpı hatta şuradan bir daha bir örneğini göstereyim. 5 çarpı böyle parantez içerisinde 4 çarpı faktöriyel 3 diyor. Çünkü 4 geldiği zaman bu 1 eksileceği için 3 oluyor. 3 geldiği zaman da bunun aynısı bakın 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde gidecek. Fakat şöyle en sona geldiğini düşünecek olursak diyelim ki 1 değeri geldi. 1 değeri 2 kere gelmiş olacak. Onu unutmayın. Çok önemli mi? Değil ama 2 kere geldiğinin farkında olmak önemli. Yani şurada bir de en son gelen halini yazmak istiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı
burada bir kez daha artık birken faktöriyel olacak ya. Sıfırın bir faktöriyelini alacak. Sıfır faktöriyelde 1 olduğu için otomatik olarak 5 çarpı 4 çarpı 3, 2, 1. Bir tane daha buraya en son 1 eklenecek. Bunu unutmayın. Bunu da niye böyle anlatıyorum? Bu faktöriyel örneği olduğu için böyle olacak. Ama sonuçta siz sayısal bir işlem yapacakken hani bir kez daha böyle bir buradaki durum ekstrem bir örnek. Çünkü biz faktöriyelle ilgili işlem yapıyoruz. Ama bir kez daha benzer bir durumda karşılaşabilirsiniz. Bu da herhalde 120 mi oluyordu? Değer olarak böyle bir sonuca varıyor olacak. Şimdi biz bu faktöriyel fonksiyonumuzu çağırarak burada da bir görmeye çalışalım. Fact deyip yeterli herhalde. Şöyle bir fonksiyon oluşturalım. Faktöriyeli çağırıyorum. 5'in faktöriyelini al. Ve fmt ile yine böyle yazalım. Diğer sonucu. Şöyle bir bastıralım. Ve faktöriyel sonucunu 120 olarak burada görmüş olduk. Bu recursive fonksiyonunu lütfen önemseyin. İlerleyen zamanda çünkü bunu bildiğiniz zaman sizler için geliştirme sürecinizi hızlandıran bir değer olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim bir diğer önemli örneğimize. Closure fonksiyon. Şimdi burada closure fonksiyon kapama olarak düşünebilirsiniz ve kapsülleme gibi düşünebilirsiniz. Ama bunu bir örnek üzerinden görerek anlatmak açıkçası daha iyi olacak ama çok ufacık bir yorum yazayım ondan önce. Closure'lar durum bilgisini, yani bunu state diyoruz. Şöyle state de yazalım hatta. State saklayabilen fonksiyonlardır. State saklayabilen diyorum çünkü durum. Burada çok önemli bizim durumumuz. Genelde benzer durumla karşılaştığınızda muhtemelen ilk düşündüğünüzde ya bu sonucu verir diyebilirsiniz çünkü. Make counter diye bir, yani sayaç oluştur diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve bakın burada dikkat edin. Bu fonksiyonu oluşturduktan sonra normalde biz burada ne yapardık? Bakın diğer fonksiyonlarda geri dönüş tipi veriyorduk değil mi? Burada int döndük, burada int döndük, burada 64 döndük, burada 64 ya da error döndük. Burada ise diyorum ki ben sana bir fonksiyon döneceğim ve bu fonksiyonun da dönüş tipi integer olacak. Bak sana bir fonksiyon döneceğim. Bunun da dönüş tipi integer olacak. Yani iki kere function yazmışız gibi gözüküyor ama aslında şuradaki amaç şurası bizim geri dönüş tipimizi verdiğimiz alan yine. Ardından içine geliyorum. Count diye, yani sayaç diye bir değişken oluşturuyorum ve sıfırdan başlamasını istiyorum. Sonra bu ne geri dönecekti? Return et diyorum. Bir function geri dönmesi gerekiyordu. Bir function geriye dönüyor. Hatta şöyle kendimiz yazalım. İdemiz önerdi demin. O yüzden öyle çıktı. Function geriye dönüyorum. Integer diyorum ve süt parantezlerimi yeniden açıyorum. Sonra diyorum ki count'ı bir tane arttır. Ve daha sonra return et count. Şimdi burada benim bu fonksiyonum ilk defa çalıştığı zaman, ben bu make counter'ı çalıştırdığım zaman ilk defa bu gelecek. Burada sıfırdan başlangıç değeri olarak biliyor. Ve gidip bir arttıracak. 1'i verecek. Ben bunu ikinci kez çağırdığımda, çünkü ikinci kez çağırma işlemini yapacağız. Counter olarak diyelim. Bunu çağırdığımızda şuradaki fonksiyon bölümü çalışmaya devam edecek. 1 iken 2, 2 iken 3 olarak bize sonuçları vermeye devam edecek. Hani burada ben az önce dedim ya, durum bilgisini saklayabiliyor. Yani bir kez daha çağırdığımda bu count'ı sıfırlamıyor. Artık buradan itibaren çalışmaya devam ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bir görelim. Böyle konuşunca olmuyor. Yeterli gelmiyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu ekranımızı ikiye bölebiliyor muyuz? Split right diyelim. Burada kodumuzun alt tarafını görelim. Şu counter'ımızı görelim. Burada da kodumuzu çalıştıracağımız alanı görelim. Şöyle bir arasını açalım. Ve ardından counter diye bir değişken oluşturuyorum. Hangi fonksiyonu çağırıyorduk? Make counter fonksiyonunu çağırıyorduk. Ben bu fonksiyonu çağırdım mı? Çağırdım. Bu fonksiyon bir kere çalıştı mı? Çalıştı. İlk çalışmasında bunun içerisinde ne yer alır arkadaşlar? 1.
Bunu bir de ekranda görelim. fmt nokta println sayaç 1, şuna gerek yok. Şöyle virgülle de counter'ı çağırıyorum ve counter'ı bir fonksiyon gibi çağırıyorum. Niye? Çünkü benim burası ne dönüyor arkadaşlar geriye? Fonksiyon. Bir fonksiyon geriye döndüğüne göre, daha doğrusu burası demeyelim de make counter fonksiyonu geriye ne dönüyor? Fonksiyon dönüyor. Bu fonksiyon artık nerede? Counter değişkenimin içerisinde bir fonksiyon var. İçerisinde bir değişkenin içerisinde bir fonksiyon varsa fonksiyonları nasıl çağırdık? Bakın burada nasıl çağırmışız? Parantez aç kapatla beraber çağırmışız. O zaman ben bu da bir fonksiyon olduğu için bunu parantez aç kapatla bitirmem gerekiyor. Çalıştıralım ve bir görelim. Sayaç 1 olarak işaretlendi. Peki ben bunu eğer şöyle çoğaltsaydım. Sayaç 2, sayaç 3. Dikkat edin. Çağırdığım yer make counter'ın kendisi değil. Artık burada elime aldım ya bu dönem fonksiyonu. Bu dönem fonksiyonu artık kullanıyorum. Bu önemli nokta. Hani biraz önce ben söylerken belki ilk anlatımda anlamamış olabilirsiniz. Ama çağrılan yer counter olduğu için artık bunu sıfırlamıyor. Yalnızca kodumda şu blok çalışıyor. Hatta şu return de değil. Şu bloğun içerisi çalışıyor. Şurası. Çalıştığı için count en son neydi? 1. Burada 1, burada 2 ve burada 3 değerini bize verecek. Tabii kaç defa çalıştırırsak da artık onu tekrar ederek çalışmasını bekliyor olacağız. Bu bizim için önemli konulardan bir tanesiydi diyebiliriz arkadaşlar. Birkaç tane daha normal fonksiyon örneğimiz var. Bu fonksiyon örneklerini array'ler, slice'lar ve benzeri bazı konuları gördükten sonra o örnekleri de yine açıklıyor olacağım. Ama şu an burada erken, yani bu ders sürecinde eğer bunu verirsek anlaşılması bizler için biraz daha güç olabilir. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.